Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. 1982-83 yılından bu yana mesleğimi dış haberci olarak sürdürüyorum. Buradan sevgili Hakkı Öcal abime, sevgili Zafer Atay'a selamlarımı iletiyorum. Tercüman Gazetesi'ne beni aldılar ve bir dış haberci olarak yetiştirdiler. Demek ki 40 küsür yıl olmuş. 43 yıl falan. Ben hayatımda böyle bir Beyaz Saray görmedim. Yani o Beyaz Saray'dan, Ronald Reagan'dan başlayarak bir sürü adam geçti. Bir sürü kadro geçti. Bir sürü netameli konular yaşandı bu coğrafyada ve diğer coğrafyalarda. Böylesi görülmedi arkadaşlar. Daha şimdi baktım The Guardian'ın falan manşetlerine. Daha önce ilan etmiş olduğu gümrük vergileri mevzunu bazı ülkeler için Ağustos'a ertelemiş. Yani sabahleyin kalkıyor Amerikan başkanı diyor ki neydi diyor, bugün ne vardı diyor. Efendim diyorlar, bu gümrük tarifeleri işte Vietnam'a şöyle geçirdik, Türkiye'ye böyle yaptık falan. Dur diyor, dur ona bir karar vereceğim. Siz onu bir erteleyin diyor. Ne zaman efendim? 1 Ağustos'a kadar erteleyin. Böyle gidiyor bu iş. Çok enteresan. Ben bir devletin böyle yönetildiğini ilk defa görüyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri daha geçen gün, 3 gün önce Amerikan Savunma Bakanı dedi ki efendim dedi, bizim stoklarımızda erime var. Tabii dünya gücüyüz. Bu dünya gücü olmamız nedeniyle de stoklarımızı güçlü tutmamız lazım. O yüzden Ukrayna'ya dönük silah akışını durdurduk dedi. Ben günlerdir onu veriyorum yani. Rusya'ya resmen bir tabak içinde Ukrayna'yı teslim ettiler. Sonra Zelenski çıktı. Ya dedi, bunların yaptığı iş değil böyle, bizim dedi çok acil patriotlara ihtiyacımız var. Adam dedi her gün bize dedi en az 500 drone füze atıyor. Ben bunların dedi 3'ünü toparlıyorum ama 1/4'ü hedefine ulaşıyor sonuç itibariyle. O yüzden dedi bunu yapma. Sonra bir telefon görüşmeleri falan derken bir skandal ortaya çıktı. O da ayrı bir öykü. Pete Hegseth diye bir savunma bakanları var. Fox News'da bu çocuk böyle tuhaf bir adamdı zaten. Meğer o bu Ukrayna'ya silah sevkiyatını tek taraflı bir kararla kendisi karar vermiş. Kendi karar vermiş. O da ortaya çıktı. Onun adamları falan telaşlandılar. Ve sonuçta Zelenski Trump'la telefonla görüştü. Ukrayna'ya ek savunma silahları göndermeyi planladığını dün açıkladı Trump. Benjamin Netanyahu ile akşam yemeği öncesinde daha fazla silah göndereceğiz. Bunu yapmak zorundayız. Kendilerini savunabilmeleri gerekiyor. Ya aklın nerede birader? Bakın, bu adam Ocak ayından bu yana Ukrayna'ya bir tane mermi yollamadı. Joe Biden ve ekibi bunun böyle yapacağını bildikleri için, hatırlayacaksınız, bütün videolarım orada duruyor. Özellikle son 2 aylarında olağanüstü silah yığdılar Ukrayna'ya. Dediler ki bu vermez. Vermeyeceği için bu adamlar kış ortasında böyle kalırlar Rusya karşısında. Olağanüstü silah yığdılar. Ve o silahların yığılması sayesinde Ukrayna bugünleri buldu. Ama bugünlerden sonrası çok zor. Eğer bu böyle devam ederse Avrupa'da yetişemiyor. Bir türlü kıçlarını kaldıramıyorlar. Çok affedersiniz. Hakikaten enteresan bir milletler bunlar ya. Hem yangın yapıyorlar. Bakın, bu dedikodu. Avrupalı dedikodusu. Hem yangın yapıyor. Diyor ki arkadaş, işte eğer Putin bu savaşı kazanırsa Ukrayna'yı, sıra Polonya'ya, ben ona inanmıyorum ha. Yani Baltık'a falan ben inanmıyorum. Yani Putin'in Ukrayna savaşını kazandıktan sonra bir NATO ülkesine saldırabileceğine inanmıyorum. Şahsen inanmıyorum. Çünkü bu intihar olur.
Yani böyle bir şey. Hadi bu yangını yapıyorsun. Yap. Peki. Ortalığı alevlendiriyorsun. Sonrasında silah lazım. Üretemiyorsun. Arkadaşlar 6 aydır silah üretecekler. Türkiye bu arada makine kimya endüstrisi ve roket sandığı haldır haldır üretiyor. Gelip bakıyorlar bizim milli ve yerli savunma sanayine, gidiyorlar. Böyle bir durumları var. Şimdi neyse, Beyaz Saray Basın Sekreter Yardımcısı Anna Kelly o dönem, yani silahın kesildiği dönem, kararın Amerika'nın çıkarlarını ön planda tutmak gayesiyle alındığını söylemiş. Bazı Amerikalı yetkililer Ukrayna'ya yapılan yardımların gözden geçirilmesinin Pentagon'un Çin'e odaklanma ve Pasifik'te gelecekte yaşanabilecek olası bir çatışmaya hazırlıklı olma çabalarıyla ilgili olduğunu ima etmişler. Bunlar bir de şeyle çatışmayı planlıyorlar, Çin'le. Bu konu Pentagon'un politik şefi Elbridge Colby'nin de öncelik verdiği bir konuymuş. Colby'ye ara verildiği sırada yaptığı açıklamada Savunma Bakanlığı Başkan'a Ukrayna'ya askeri yardıma devam etmesi için sağlam seçenekler sunmaya devam ediyor. Bu başkanın bu trajik savaşı sona erdirme hedefiyle tutarlı, aynı zamanda bakanlık bu hedefe ulaşma yaklaşımını titizlikle inceliyor falan demiş. Bu arada Zelenski bir açıklama yaptı. Genelkurmay'la bir toplantı yapmıştı. Bugün bir kurmay toplantısı yaptım. Ön cephede özellikle Pokrovsk ve Novopavlivka cephelerinde, ayrıca Orikiv cephesinde, Sumy Oblast bölgesinde ve Kursk ve Belgorod bölgelerinin sınır bölgelerindeki Rus topraklarında operasyonlarımızda raporlar vardı. Orada işgalciler için barış olmayacak. İnsansız hava araçları hakkında çok detaylı bir görüşme yaptık. Cephede bize yardımcı olan tüm insansız hava aracı türlerinin kullanımını önemli ölçüde arttırmamız gerekiyor. İnsansız hava araçları ve teknolojik çözümler Rus saldırılarını caydırmamıza ve aktif operasyonlarımızı daha da güvence altına almamıza yardımcı olacak. Bu alanda çalışan ve uygun çözümler geliştiren herkese minnettarım demiş. Hep söylediğim laflar bunlar. Rusya personel olarak çok kalabalık. Şu anda Ukrayna topraklarında 700 bin askeriyle savaşıyor. Ama bu drone müdahalesiyle Ukrayna inanılmaz dengeleri yakalamış durumda. Gördüğüm kadarıyla bu savaş yeni bir evreye doğru gidiyor. Çok yoğun bir taarruzu var Rusya'nın ve bu taarruzdan da mutlaka bir sonuç almaya çalışıyorlar. Hep söyledim. Özellikle dedim 15 Haziran'dan sonraya çok dikkat edin Ukrayna'da. Her an her şey olabilir diye ifade etmiştim. Şimdi zaten onlar yaşanmaya başladı. Hoşça kalın.